Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle nefis bir yemek tarifi hazırlıyoruz ki bu yemek tarifini yapın ve sofradaki herkesi şaşırtın diyorum. Bu nefis tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Tarifimiz için büyük bir su bardağı dolusu pirinç ıslatacağım. 250 milimlik su bardağı ile 1 su bardağı pirinç, üzerinden 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve pirinci sıcak su ile ıslatıyorum. En az yarım saat bu şekilde bekleyecek. Bu arada tavuklar için baharatlı bir karışım hazırlıyoruz. Bunun için 1 tatlı kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Baharatların hepsini iyice karıştırıyorum. Çok güzel aroma veren bir baharat karışımı oluyor bu. Tavuklar için kullanacağımız baharat. Şimdi sıra geldi tavukların ön pişirmesini yapmaya. Bunun için genişçe bir tavanın içerisine yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Ve zeytinyağının biraz ısınmasını bekliyorum. Zeytinyağı ısındıktan sonra içerisine 6 parça tavuk bageti ekliyorum yavaş ve dikkatli şekilde. Tavuk bagetleri haşlamadan bu şekilde hazırlıyorum ben ön pişirme yaparak. Böylece fırında çok daha rahat bir şekilde pişiyorlar, hem de çok daha lezzetli oluyorlar. Tavukların hepsini tavaya aldıktan sonra ilk yüzeylerini yaklaşık 5 dakika pişiriyorum. İlk yüzeyi 5 dakika pişen tavuk bagetleri hemen çeviriyorum ve diğer yüzlerini de aynı şekilde bir 5 dakika pişireceğim. Tavuklar zaten piştiğinde tavayı bırakıyordur. Eğer yapışmış vaziyetteyse zorlamayın. Tavuklar daha pişmemiş demektir. Beş dakikada ikinci yüzleri pişen tavuk bagetleri şimdi bir tabağın içerisine alıyorum. Ben tavuk baget kullanarak hazırlıyorum bu tarifi ama dilediğiniz tavuk parçasını kullanarak hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi tavukları pişirdiğimiz tavada devam ediyoruz. Bunun içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekledim ve eritiyorum. Şimdi içerisine doğramış olduğum bir tane mor soğanı ilave edip karıştırıyorum. Ve soğanlar biraz yumuşayıncaya kadar birkaç dakika pişireceğim. Soğanlar artık yumuşamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi diğer sebzeleri eklemeye. Bir tane havuç ve bir tane kırmızı kapya biberi küçük küpler halinde doğradım ve onları da tavanın içerisine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp sebzeler yumuşamaya başlayıncaya kadar birkaç dakika daha pişiriyorum. Sebzeleri pişirmeye tavukları pişirdiğimiz tavada devam ettik. Çünkü tavuğun lezzeti, aroması o yağın içerisine geçiyor. O lezzetin sebzelere de geçmesini istediğimiz için bu şekilde yapıyorum ben. Sebzeler güzelce yumuşadıktan sonra içerisine 2 diş sarımsağı da ilave ettim ve 1 dakika daha karıştırarak pişiriyorum. Hemen ardından önceden ıslatmış olduğumuz pirinci ve 1 tatlı kaşığı tuzunu ekleyip pirinci sebzeler ile birlikte yaklaşık bir 6-7 dakika kadar kavuruyorum. Sürekli karıştırarak pirinci sebzelerle birlikte güzelce kavuruyoruz. Pirinçler artık iyice kavruldular, rengi dönmeye başladı. Bizim için hazır demektir. Hazırladığımız, kavurduğumuz pirinci şimdi bir fırın kabının içerisine aktarıyorum. Eğer isterseniz bu kapama tarifini tencerede kapama olarak da hazırlayabilirsiniz. Yani fırın kabına aktarmadan pirinçleri kavurduğunuz tencerenin içerisine tavukları ekleyip o şekilde ocakta da pişirebilirsiniz. Ama ben fırın kapama tarifi hazırlıyorum. O yüzden fırın kabının içerisine aldım hazırladığımız pilavı. En başta hazırlamış olduğumuz baharatlı karışımı da şimdi tavuk bagetlerin üzerinden bol bol serpiyorum.
Ve baharatladığım tavuk bagetleri pilavın üzerine tek tek yerleştiriyorum. Baharatlı kısımları altta kalacak şekilde yerleştireceğim ve üst yüzeylerini de tekrar baharatlayacağım. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Tavuk kapamanın tavuklarının hepsini şimdi güzelce yerleştirdim. Dediğim gibi bagetlerin üzerinden kalan baharat karışımını da hemen serpiyorum. Normalde pilav pişirirken pirinciniz ne kadar su çekiyorsa eğer hazırladığımız bu fırında tavuk kapama tarifinde de aynı su ölçüsünü kullanacağız. Benim kullandığım pirinç normalde 1'e 2 su çekiyor. O yüzden ben 2 su bardağı sıcak suyu kaynatıp hazırladım. Hazırladığım kaynar suyu şimdi tavukların arasından böyle yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir anda bir taraftan dökmedim ki baharatlara gelip onu kaldırmasın diye. Yavaş yavaş sıcak suyunu veriyorum şimdi pirinçli tavuk kapamanın. Sıcak suyun tamamını ilave ettikten sonra üzerine bir kapak kapatacağım. Eğer fırına uygun bir kapak yoksa evde onun yerine bir tepsi de kapatabilirsiniz. Ve hazırladığımız tavuk kapamayı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyoruz. Kapağı kapalı şekilde yaklaşık yarım saat pişiyor. Yarım saatin sonunda neredeyse suyunun hepsini çekti sayılır ama biraz daha çekmesi lazım. O yüzden kapağını açıyorum ve bu şekilde tekrar fırına verip bir 15 dakika daha pişirdim. Böylece tavukların üzeri de nar gibi kızardı. Pilavı suyunu tamamen çekti ve artık servis için hazır sayılır. Hazırladığımız fırında tavuklu kapamayı fırından çıkardıktan sonra yaklaşık bir 10-15 dakika dinlendirdim ve sonrasında servis ediyorum. Hazırlayabileceğiniz en kolay, en lezzetli yemek tariflerinden bir tanesi yumuşacık pilavı üzerindeki bol baharatlı tavuk bagetleriyle şahane bir yemek tarifi oluyor. Normalde tavuk kapamanın pilavında bu kadar fazla sebze olmaz. Ancak ben sebzeli bir tavuk kapama tarifi hazırlamak istedim. Sebzeli tavuk kapamayı denedikten sonra diğerini denemeyeceksiniz bile. O kadar iddialıyım. Çok lezzetli oldu. Eğer hazırladığımız bu fırında tavuklu kapama tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.